Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yumurtasız hem rengi hem sunumu harika bir limonlu kurabiye tarifim var. Haftalarca tazeliğini koruyor. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya şekeri, 2 yemek kaşığı süt. Yumurta kullanmayacağımız için sevgili arkadaşlarım süt tutucu görevini görüyor. 2 yemek kaşığı. Tarifimizin bir diğer püf noktası: 1 çay kaşığının ucu kadar zerdeçal, yani Almancası kurkuma. Hiç korkmayın, lezzetini hiç değiştirmiyor. Sadece şahane bir sarı renk katıyor. Hemen belirteyim. 1 tane limonun kabuğunu rendeleyelim. Ben aşağı yukarı bütün limonun kabuğunu rendeledim. Ve yarım limon suyunu da sıkıyoruz. Burada tabii ki her limonun suyu farklıdır. Kiminin azıcık suyu çıkıyor, kiminin çok fazla. Ben limonun suyunu sıkıp tekrar da ölçtüm ki tarifimiz birebir tutsun. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar limon suyumuzu da ekleyelim. Böyle çok güzel bir kurabiye oluyor sevgili arkadaşlarım. Böyle hafif ekşimsi, tatlı, böyle gerçekten kahvenin çayın yanına çok yakışıyor. Bütün malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Onu da güzelce karıştırıp unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtmek istiyorum. Türkiye'deki unlarla Almanya'daki unlar arasında yarım su bardağı, 1 su bardağı kadar bazen fark oynuyor. 2,5-3 su bardağı kadar un ekliyoruz. Bir kısmını ekledim kontrollü bir şekilde. Şöyle kaşıkla kabaca toparladım. Gördüğünüz gibi her zaman yanıma 1 bardak un ayırıyorum. Onu da kontrollü bir şekilde ekleyerek kurabiye hamurunu yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan, yumuşak, bakın sevgili arkadaşlarım, böyle pürüzsüz, çok da güzel bir kurabiye hamuru elde etmemiz gerekiyor. Şöyle size kıvamını da göstermek isterim. Böyle un kurabiyesi gibi sanki. Ve şekil vermeye başlayabiliriz. Her zaman söylediğim gibi siz tabii ki arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz. Ama ben bugün limonlu kurabiye olduğu için bir fincan yardımıyla elimden geldiğince limona benzeterek kesip tepsiye dizdim. Bu tamamen size kalmıştır. İsterseniz böyle yapın. Elinize büyükçe bir hamur alıp tezgaha çok az un serperek silindir yapıp daha sonra elinizle basarak hamurunuzu şöyle yaklaşık 1 santim kadar düzeltin. Bir Türk kahvesi fincanıyla önce şöyle bir halka kesiyoruz. Daha sonra o halkalarımızı tekrar keserek bir kısmı bir kısmı da bildiğimiz böyle limon şeklini alıyor. Baktım ki çok kalın olan kısımları elimle inceltiyorum. Bu arada hemen belirteyim, ne kadar kalın yaparsanız o kadar az kurabiyeniz çıkar. Ne kadar ince yaparsanız o kadar çok kurabiyeniz çıkar. Şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, önce bu şekilde kestim. Daha sonra tekrar bir daha kesiyorum. Bir tarafı bir tarafı da bakın. Bu limon görünümü oval, diğeri de ay görünümü. Ben ikisini de bu şekilde tepsiye dizerek bitirdim. Yine bir fincan kullandık. Yine hiçbir kalıp kullanmadık. Vermiş olduğum bu tariften tam 1 tepsi limonlu kurabiyemiz çıktı. Kurabiyelerimizi önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Ve 35 dakikanın sonunda böyle mis gibi kokular arasında fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, o kadar güzel duruyor ki servis ettiğinizde de zaten fark edeceksiniz, o zerdeçalın verdiği büyük sarımtırak bir renk, yediğinizdeki o limon aroması sunum için hazır. Şöyle yakın çekimle gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu arada videolarım dinamik olsun istiyorum. Gerekli olan yerleri montajlayarak yapıyorum ama konuşmak da çok canım istiyor. O zaman da yetişmiyor. Şöyle yakın çekim gösterdim ve doku testine geçtim. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızarmış. Böyle güneşin de hafif mis gibi yansımasıyla doku testini yaptım. Yumurtasız bir kurabiye sevgili arkadaşlarım. Ona rağmen böyle kıyır kıyır, şeklini bozmadı, yayılma olmadı. Çünkü çok güzel bir denge kurduk. Sütle tutuculuk yaptık. Biri limon şeklindeydi, biri de biliyorsunuz ay şeklinde kesmiştik. O da çok şık duruyor.
Artık siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz kurabiyelerinizi. Bu tamamen size kalmıştır. Önemli olan sağlam bir kurabiye hamurumuzun olması. Bugün sizlere çok güzel bir bayatlamayan limonlu kurabiye tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.